Ata Tohum ve Bitki Yetiştirme kanalımıza hoş geldiniz. 1 Mayıs'ta toprağa ektiğimiz tohumların toprak üstündeki gelişimlerini size göstermek istiyorum. Yaklaşık 3 haftalık bir süreden sonra ektiğimiz sebzelerimiz bu boya kadar ulaşabildi. Bu gördüğünüz sarmaşık fasulye. Gördüğünüz gibi geceleyin soğuktan çok fazla etkilenmemiş. Ankara ikliminde biliyorsunuz sıcaklık 8 dereceye kadar geceleri düşebiliyor. Biz ocaklara ikili ya da üçlü tohum eklemek şeklinde ekim yapmıştık. Burada gördüğünüz gibi iki fasulye de boy vermiş. Gelişimleri de gayet makul ve istediğimiz ölçüde diyebiliriz arkadaşlar. Hemen yanına mısır ekmiştik. Çünkü sarmaşık bitkiler biliyorsunuz mısır veya ay çekirdeğine sarılarak büyür. Mısırlarımızı da ikili ya da üçlü atmıştık. Onların hepsi de boy vermiş. Böyle aralıklı olarak bir mısır, bir fasulye ekimimiz de gayet verimli gözüküyor. Mısırlar soğuğa biraz daha dayanıklı. Dolayısıyla geceleri sıcaklığın düşmesinden çok fazla etkilenmeyen bir bitki. Ben bitkilerin arasına biliyorsunuz arkadaşlar reyhan ve nane ekimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu nane bir dal köklendirmiştim. Aralara bir tane de fesleğen yani reyhan ekim yapıyorum ki zararlı haşereler bitkilere yaklaşmasın, kokusundan rahatsız olsun diye. Bu doğal bir yöntem olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Domateslerin arasına ekmiştik. Patatesleri bir inceleyelim. Artık baş vermişler. Patatesi bir hafta daha önce ekmiştik hatırlarsanız. Nisan ayının son haftasıydı. Yavaş yavaş boy vermişler. Bir önceki videoda patates ekim videomuzda bunları ortadan ikiye bölerek ektiğimi hatırlatmıştım. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadan arkadaşlar büyüme gerçekleşiyor. Aradaki boşluklara ben marul ekerek destekledim. Tabii marul daha kısa ömürlü olduğu için onları hasat edip tekrar toprağımız eski haline dönecek. Ay çekirdeğine bir bakalım. Ay çekirdeği de arkadaşlar hızlı baş verir. Çünkü büyüme gelişimi daha hızlı olduğu için. Çileklerimiz de gayet güzel boy vermişler. Hatta kol atmışlar yan tarafa. Bu kollar aracılığıyla çilekler kendini geliştirir. Örneğin bu senenin kolu arkadaşlar. Ana bitkiden hemen yarım metre ileride bir kol şeklinde büyümüş. Kıvırcıklara bakalım. Kıvırcıkları da tabii soğuktan çok etkilendiği için biraz daha beri tarafa ekmiştik. Yani suyun bol olduğu, rüzgarın az olduğu yere. Gelişimleri de gayet iyi. Aralarında biraz ot bitmiş. Onları da yakında çapalayarak rahatlatacağız. Bir sonraki kıvırcığımız, bunlar biraz daha hızlı geliştiler. Çünkü kök oluşumları daha diğerlerine göre iyiydi arkadaşlar. Salatalık ve acurda durum nasıl? Şöyle bakalım. Evet, taç yapraklar dışarı kendini bırakmış. Eğer çok ciddi bir soğuk olmazsa arkadaşlar 15-20 günde diğer yapraklar hatta çiçek dahi görebiliriz. Evet, soğanı bir inceleyelim. Bunlar da gördüğünüz gibi baş vermişler. Gayet iyi bir gelişim sergiliyorlar arkadaşlar. Evet, kolsuz kabağı biraz göstermek istiyorum. Kolsuz kabaklar arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere uzayıp gitmiyor. Olduğu yerde meyve veriyor. Böylelikle hasadı kolay oluyor hem de hacim olarak etrafa çok yayılmadığı için fazla alan kaplamıyor. Cins olarak da gayet başarılı. Ekimini tavsiye ederim diğerlerine nispeten. Gördüğünüz gibi bunlar da ilk taç yapraklarını dışarı bırakmışlar. Bu alana karpuz ektik arkadaşlar. Çeşit çeşit karpuzlarımız vardı. O karpuz cinslerini ve diğer tohum cinslerini sizlere bir başka videoda göstereceğim. Ata tohumu olarak tanıtımını inşallah yapacağım arkadaşlar. Tabi bu 3 haftalık süre içerisinde çok yağmur yağdı. Yağmurlar özellikle yeni diktiğimiz fidanlara hafiften şöyle yere yatmasına sebep olmuş. Onları tekrar arkadaşlar diplerini çapalayarak ve boğazlarına toprak doldurarak dengeli hale tekrar getirmemiz gerekiyor. Domates, biber gibi bitkilerde arkadaşlar boğaz doldurma işlemleri yapılır belli aralıklarla. Yani bitkinin sağına soluna rüzgardan etkilenmesin diye biraz toprak doldurma işlemi yapılır. Videoda gördüğünüz gibi. Yağmur tabii şiddetli yağınca onlar yan tarafa yatmışlar. Kırılmayan fidelerimizi tekrar düz hale getiriyoruz. Diplerini dolduruyoruz. Kırılan veya kuruyan fidanlarımız varsa elimizdeki yeni fidanları oraya dikmek suretiyle devamlılığı sağlıyoruz.
Ben her sene arkadaşlar fidan hazırlarken mutlaka yedek bulunduruyorum. Yani ilk ekimi atıyorum 1 Mayıs'ta yaptıysam ve arada bazı fireler oluştuysa 2 hafta sonra tekrar ekim yapıyoruz. Bakınız bir nane buraya eklemiştik. Şu çevredeki zararlılardan uzak tutsun, korusun diye. Yedekli çalışmak arkadaşlar dediğim gibi her zaman faydalı oluyor. Elinizde fazla fidan kaldığı zaman da eşe dosta dağıtım yaparak onlara da katkı sağlamış olursunuz. Yukarıdan ve aşağıdan bu biberlerimize, ki bunlar hatırlarsanız kapya cinsiydi, bir önceki videomuzda tanıtmıştım. Gelişimleri hızlı oluyor ama tabii toprakla buluştuğu zaman biraz hava şoku yaşıyorlar. Bitki hafif strese giriyor, yaprakları sararmış gördüğünüz gibi. Ancak bu problem değil. Toprak, yani toprağa uyum sağlamak için, adaptasyon için kendini biraz daha köklere verdiğinden bitki, yapraklar ikinci planda kalıyor. Bir şekilde aslında savunma mekanizması olarak değerlendirebiliriz. 2 sıra, hatta 3 sıra olarak ekmiştik. Bunlardan bazıları fire vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben daha önce yanımda getirdiğim fidanları onların yanına ekleyerek boş alanları bu şekilde dolduruyorum. Bu mutlaka olacaktır arkadaşlar. Gerek zararlı haşereler gerekse hava koşulları bazen fidanlarımıza zarar verebilir. Aklınızda bulunsun. Elinizde bulunan bütün fideleri hemen ekmeyin. Bir kısmını bir hafta, en son ikinci haftada havalar tamamen ısınıp bitkiler kök oluşumunu ve gövde oluşumunu tamamladıktan sonra tam ekimi yapabilirsiniz. Ben dışarıdan fidan almıyorum. Daha önce söylediğim gibi bunları hep kendim yetiştiriyorum. Genelde ata tohum kullanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda ata tohumuyla alakalı bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Onları da umarım biraz elimizde tohum çoğaldığı zaman sizlerle de paylaşırız. Bu gösterdiğim arkadaşlar fosfat gübresi. Bitkiler ilk defa kök salımlarında fosfat ve çeşitli minerallere biliyorsunuz ihtiyaç duyar. Şöyle hafif hafif diplerine çok zarar vermeyecek şekilde serpeleyerek kök oluşumlarına katkı sağlayabilirsiniz. Bu bitkiye herhangi bir zarar vermez. Bu gördüğünüzde arkadaşlar şeker gübresi. İlerleyen süreçte bir miktar ondan kullanacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.